Hayatının en mutlu gününde telli duvaklı bir gelinin kendi düğününden ölümüne kaçarcasına uzaklaşmasına ne sebep olabilirdi? Gelin odasının penceresinden sızan o fısıltılar, bir ömür sürecek yalanın üzerindeki perdeyi tek bir gecede yırtıp atmıştı. Herkes davul zurna eşliğinde eğlenirken o karanlık sokaklarda beyaz gelinliğiyle adalete sığınacak bir kapı arıyordu. Bu topraklar beş para etmez denilerek kandırılan bir yetimin ahı o düğün gecesi göğe yükselmişti. Sırların toprağa gömüldüğünü sananlar ilahi adaletin o karanlık gecede filizleneceğini hesap edememişlerdi. Zehra, ömrünü kerpiç duvarlı, is kokan küçük evindeki ahşap dokuma tezgahının başında çürüterek geçirmiş, 20'li yaşlarının ortasında kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan bir Anadolu kadınıydı. Annesini ve babasını yıllar evvel ardı ardına kaybettiğinde, elinde yalnızca babasından kalan, köyün en kurak, en verimsiz tepesindeki taşlık bir arazi ve annesinden öğrendiği halı dokuma zanaatı kalmıştı. İlmek ilmek dokuduğu kilimler, onun hem yoldaşı hem de sırdaşı olmuştu. Yalnızlığını, o renkli iplerin arasına düğümler, acılarını yünlerin arasına saklardı. Köy yerinde güzelliği ve namusuyla bilinir, sol yanağındaki küçük doğum lekesi ona ayrı bir masumiyet katardı. Hayatı kasabanın en varlıklı, en itibarlı tüccarlarından biri olarak bilinen Kemal'in ona talip olmasıyla bir anda değişiverdi. Kemal, keskin çene hatları, kalın siyah bıyığı ve daima ütülü koyu renk takım elbisesiyle etrafına güven veren bir adamdı. Zehra'nın mütevazı kapısını annesi Asiye ile birlikte çaldıklarında, Zehra bu kadar gösterişli bir ailenin neden kendisi gibi kimsesiz bir kızı seçtiğine anlam verememişti. Asiye, gözlerinin etrafındaki derin kırışıklıkları gizlemeye çalışan sahte bir tebessümle, "Bizim oğlan senin temiz yüreğine vuruldu kızım. Malda mülkte gözümüz yok," diyerek Zehra'nın içindeki şüphe tohumlarını söküp atmıştı. Yalnızlıktan yorulmuş, sırtını yaslayacak güvenilir bir dağ arayan Zehra, bu tatlı dillere, bu sahte şefkate aldanmıştı. Nişan süreci rüya gibi geçmiş, Kemal onu el üstünde tutmuştu. Tek bir tuhaflık vardı. Kemal düğünden bir hafta önce Zehra'nın babasından kalan o kurak arazilerin tapusunu, "Devlet oraya yol yapacakmış, vergi borcu çıkmasın, benim üzerime geçirelim, ikimizin malı nasılsa," diyerek üzerine almak istemişti. Zehra, düğün telaşı içinde belgeleri imzalamaya fırsat bulamamış, "Düğünden sonra hallederiz," diyerek konuyu ertelemişti. Ve o büyük gün gelip çattı. Köy meydanında kurulan düğün, görülmemiş bir ihtişamla yapılıyordu. Davullar yeri göğü inletiyor, ateşler etrafında halaylar çekiliyordu. Zehra, üzerinde kırmızı kuşaklı geleneksel beyaz gelinliğiyle Kemal'in büyük taş evinin üst katındaki gelin odasına alınmıştı. Dışarıdaki kalabalık eğlenceye devam ederken, adetten olduğu üzere damadın gelmesini bekliyordu. Heyecandan kalbi yerinden çıkacak gibi atıyor, elleri titriyordu. Odası sessizdi. Açık pencereden avlunun arka tarafındaki karanlık köşeye vuran ay ışığı içeri sızıyordu. Tam o sırada pencerenin hemen altından gelen fısıltılar dikkatini çekti. Sesler, eşi olacak Kemal ile kayınvalidesi Asiye'ye aitti. Eğlenceden uzaklaşıp konağın kuytu köşesinde hararetli bir kavgaya tutuşmuşlardı. Zehra merakla pencereye yaklaşıp nefesini tutarak dinlemeye başladı. "Daha imzalatmadın mı o kağıtları bu salağa?" diye tısladı Asiye. Sesi gündüz sevecen halinden eser taşımayan zehir gibi bir tondaydı. Kemal sıkıntılı bir nefes vererek, "Anne, fırsat olmadı diyorum. Kız düğün telaşında, yarın sabah ilk iş imzalattıracağım," dedi. Asiye'nin sesi daha da sertleşti. "Bak Kemal, o arazinin altından çıkan su kaynağını maden şirketine satmak için milyonlarca liralık anlaşma yaptık. Eğer o yetim kız uyanır da
Arazinin gerçek değerini anlarsa ikimizi de bu köyde yaşatmazlar. Zaten o kör Halil'in dükkanını yakıp mallarının üzerine çökerek kurduk bu serveti. Bir de bu kızın arazisini elimize yüzümüze bulaştırırsak biteriz. Evliliğin bir an önce resmiyete dökülüp o imzaların atılması şart. Zehra'nın duydukları beyninde bir bomba gibi patladı. Dünyası başına yıkılmıştı. Aşık olduğu, güvendiği adam bir dolandırıcı, şefkatli kayınvalidesi ise acımasız bir şeytandı. Demek ki o babadan kalma çorak topraklar dev bir su kaynağı barındırıyordu ve Kemal sırf o araziyi ele geçirmek için kimsesizliğini fırsat bilerek onunla evlenmişti. Üstelik kasabanın namuslu ama yıllar önce dükkanı esrarengiz bir şekilde yanarak kör olan yaşlı halı tüccarı Halil'in de felaketine bunlar sebep olmuştu. Zehra'nın gözlerinden yaşlar süzülürken midesine giren krampla yere yığılmamak için duvara tutundu. Kalbi artık sevgiyle değil, derin bir ihanetin acısıyla ve öfkeyle çarpıyordu. Dışarıda davullar çalmaya, insanlar gülmeye devam ediyordu ama Zehra'nın kulaklarında sadece az önce duyduğu o korkunç itiraflar yankılanıyordu. Odada duramazdı. Kemal az sonra bu kapıdan içeri girecek, ona sahte gülümsemesiyle dokunacaktı. Buna asla izin veremezdi. Titreyen elleriyle gelinliğinin eteklerini topladı. Kapıdan çıkarsa misafirlerin onu göreceğini biliyordu. Gözüne arka bahçeye bakan diğer küçük pencere ilişti. Altında asmanın kalın dalları vardı. Cesaretini topladı. Kırmızı kuşağını sıkıca bağlayıp pencereden asma ağacına tutundu. Beyaz gelinliği dallara takılıp yırtılıyor. Elleri kanıyordu ama acıyı hissetmiyordu. Gecenin karanlığına karışıp asmadan yere atladı. Ayaklarında sadece ince gelin ayakkabıları vardı. Çamura, taşa, dikene aldırmadan nefes nefese koşmaya başladı. Köyün ıssız, taşlı sokaklarında beyaz bir hayalet gibi süzülürken nereye gideceğini bilmiyordu. Arkasından kendi düğününün sesleri uzaklaştıkça içindeki karanlık daha da büyüyordu. Birden aklına o isim geldi. Kör Halil. Kemal'in yıktığı diğer hayat. Halil amca, dükkanı yandıktan sonra köyün en uç noktasındaki eski kerpiç evinde, elinde tahta bastonuyla tek başına yaşayan bilge ve dürüst bir adamdı. Zehra, göğsü körük gibi inip kalkarken Halil'in kapısına dayandı. Yumruklarıyla tahta kapıyı dövmeye başladı. Az sonra kapı açıldı. Halil, o puslu beyaz gözleriyle gecenin karanlığına bakarak, "Kim o, bu saatte?" diye sordu. Zehra, hıçkırıklara boğularak yaşlı adamın ayaklarına kapandı. "Benim Halil amca, Zehra, her şeyi duydum, her şeyi biliyorum," diyebildi zar zor. Halil, Zehra'yı içeri aldı, ona sıcak bir çorba kaynattı. Zehra, gelinliğinin içindeki titremesini durdurmaya çalışırken, pencere altındaki o korkunç konuşmayı kelimesi kelimesine anlattı. Halil'in elleri bastonunu sıkarken titriyordu. "Demek benim yıllarımı, emeğimi kül eden, o hain ateşi yakan Kemal'di," dedi derin bir kederle. O gece iki yaralı ruh, o yıkık dökük evde adaletin terazisini yeniden kurmak için yemin ettiler. Halil kördü belki ama hafızası zehir gibiydi. Dükkanı yanmadan önce tuttuğu gizli hesap defterlerini, Kemal'in ona imzalattığı şüpheli senetlerin kopyalarını saklamıştı. Zehra'nın şahitliği de bu yapbozun eksik parçasıydı. Ertesi sabah köy meydanı Kemal ve Asiye'nin panik içindeki bağırışlarıyla çalkalanıyordu. Gelin kaçmıştı. Kemal itibarını kurtarmak için aklını kaçırdı, delirdi diye bağırırken jandarma arabası toz bulutu içinde meydana girdi. Araçtan inen komutanın arkasında paramparça olmuş gelinliğiyle Zehra ve tahta bastonuna yaslanan Halil vardı. Kemal ve Asiye'nin yüzündeki o kibirli ifade bir anda dehşete dönüştü. Zehra bütün köyün önünde Kemal'in kirli oyunlarını, arazideki su kaynağı gerçeğini ve Halil'in yanan dükkanının hesabını tek tek haykırdı.
Jandarmanın elindeki deliller ve Zehra'nın net ifadeleri karşısında Kemal'in dili tutulmuş, Asiye ise olduğu yere yığılmıştı. O gösterişli takım elbisesinin içinde titreyen Kemal, bileklerine takılan kelepçeyle jandarma aracına bindirilirken, bütün köy bu büyük ihanetin şokunu yaşıyordu. Aylar sonra o kurak sanılan arazi, Zehra ve Halil'in önderliğinde kurulan bir köy kooperatifi tarafından işletilmeye başlandı. Çıkan su kaynağı sadece Zehra'ya değil, tüm köye bereket getirdi. Kemal ve annesi ise demir parmaklıklar ardında kendi kazdıkları hırs ihtiras kuyusunda çürümeye terk edildi. Zehra, üzerindeki o sahte gelinliği çoktan çıkarmış, alnının teriyle kurduğu yeni hayatında adaletin asla kör olmadığını bütün dünyaya göstermişti. Hayat, bazen bizi en çok güvendiğimiz, en çok inandığımız insanların sınavıyla yüzleştirir. İnsanoğlunun gözünü bürüyen açgözlülük, en kutsal bağları bile bir anda hiçe sayacak kadar tehlikeli bir hastalıktır. Zehra'nın saflığını ve yalnızlığını bir fırsat olarak görenler, kurdukları tuzağın gün gelip kendi boyunlarına dolanacağını hesaba katmamışlardı. Unutulmamalıdır ki, mazlumun ahı yerde kalmaz. Gizli kapılar ardında fısıltılarla kurulan kirli planlar, gün gelir en aydınlık meydanlarda bir tokat gibi çarpar insanın yüzüne. İlahi adalet, bazen bir rüzgarın taşıdığı fısıltıda, bazen de bir tesadüfün içinde gizlidir. Kimsenin görmediğini sandığınız suçlar, vicdanların sağırlaştığı anlarda bile göğün terazisinde eksiksiz tartılır. Kötülükle, hileyle inşa edilen hiçbir saray ayakta kalamaz. Elbet bir gün doğrunun ve haklının sarsılmaz iradesi karşısında yerle yeksan olmaya mahkumdur. Zehra'nın o karanlık gecede gösterdiği cesaret sadece kendi kaderini değil, karanlıkta kalmış başka hayatları da aydınlatmıştır. Siz, değerli izleyicilerimiz, bu hikayemizden aldığınız dersleri ve duygularınızı yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Haklının yanında durduğumuz, adaletin tecelli ettiği daha nice ibretlik yaşam öyküleri için kanalımıza abone olabilir, videomuzu beğenerek bize destek verebilirsiniz. Sevgi ve adaletle kalın.